Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle beraberiz. Aslında bugün yeni bir video yapmayacağım. Daha önceden yaptığım Esaretin Bedeli videosunu yenileyeceğim. Çünkü özellikle sanki boğazımda bir gıcık varmışçasına bir sesle yayın yaptığım konusunda bu videoda bir şikayetler oldu. O yüzden videoyu ister istemez revize edeceğim. Açık söylemek gerekirse biraz da YouTube soğutuyor insanı yeni video yapmaktan. Yani örneğin 220 görüntüleme gibi çok düşük bir görüntüleme alan bir videom var. Ama 20 tane yorum var benim cevaplarımla. Bence bu çok yüksek bir oran. Yani bunların hepsi organikti. Kimseye yorum yazın da demedim. Yani YouTube biraz algoritmada haksızlık yapıyormuş gibime geliyor. Videoyu yaptığınızda karşılığını alamıyorsunuz gibi bir durum oluşuyor. Tabii video yapacağım yine ama biraz da tabii iş yoğunluğum da vardı. Çok daha ilgilenemedim ama söz verdiğim videoları özellikle yapacağım. Yenileri de gelecek. Zamanı bağlı bir şey. Yeni bir firmayla çalışmaya başladım. Haliyle orada bir düzen oturtana kadar tesadüf ilk girdiğim ayda da bir yoğunluk oldu. Yani bir rutine bağladıktan sonra düzenli olarak video yapmaya devam edeceğiz. Evet, bu konumuz 9.3 puanıyla IMDb'nin bir numarası Shawshank Redemption, yani Esaretin Bedeli. Film ilk yayınlandığında gişede adeta çakıldı. Açılışın olduğu hafta sonunda 1 milyon dolar bile kazanamayan 25 milyon dolar bütçeli film toplamda 16 milyon dolar civarında bir hasılat elde etti. Ancak film 7 dalda Oscar adaylığı dahil olmak üzere çok sayıda ödül adaylığı aldı. Uluslararası gösterimlerle birlikte yeniden vizyona girdi. Bu kez gişe hasılatı 7.3 yani 74 milyon dolara kadar çıktı. Film kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. 1995 yılında videosu en çok kiralanan film oldu. Esaretin Bedeli 7 dalda Oscar adayı oldu ama Forrest Gump'ın başarısı nedeniyle ödül alamadı. Çünkü aynı sene katıldılar ve bütün ödülleri Forrest Gump topladı. Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı romanından sinemaya uyarlandı. Filmin adı Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti olsaydı, filmin Rita'nın hayatıyla ilgili olduğu kanısına varacaktık. Stephen King'in korku elementleri taşımayan 3 hikayesini bir araya topladığı Different Seasons adlı kitabındaki ilk hikayedir bu. 5.000 dolar gibi bir rakama Stephen King uyarlanmasına izin verdi. Stephen King'in zaten eğer film uyarlama yapılacaksa sembolik paralar istediği biliniyor. Yönetmen ve senarist Darabont yaklaşık 8 haftalık bir çalışmadan sonra senaryoyu tamamladı. Tabii filmin adı Shawshank Redemption oldu. Filmin yönetmeni Frank Darabont, Yeşil Yol filminin de yönetmenidir. Elm Sokağı'nda Kabus'un 3. filmi Dream Warriors'ta da senaryo ekibinde bulunuyor. Walking Dead'in de senaryo ekibinde bulunuyordu. Filmin birkaç sahnesinde, örneğin aracın içinde silah doldurma ve duvara yazı kazma sahnelerindeki eller yine Darabont'a aittir. Biliyorsunuz, bazı yönetmenler çekmeyi çok istediği filmlerde bu tip küçük sahnelerde kendilerine rol verip ölümsüzleşmek istiyorlar galiba. Tabii IMDb sıralamasında en üstte olması da spekülasyonları beraberinde getirdi. Yani neden bu film en üst sırada? 2019 yapımı Joker filmi Venedik Film Festivali'nde övgülere doyamadığı sırada bazı insanlar IMDb puanının 9.8 seviyesine kadar çıktığını söylüyordu. Ancak Joker filmi hiçbir zaman Top 250 zirvesine yerleşmedi ve şu anda da 8.4 puana sahip. 1 milyondan fazla kişi film için oy kullansa da onu zirveye yerleştirmeyi başaramadı. Esaretin Bedeli için oy kullanan 2.3 milyondan fazla kullanıcı var. Zaten IMDb bir filmin değerlendirilebilir olması için en az 25 bin oy kullanılması şartını koşuyor. Ancak tüm site üyeleri birer seçmen olarak kabul edilmiyor ve herkesin oyu aynı değeri taşımıyor. Bence IMDb farklı bir algoritmaya sahip olmakta haklı. Yani o zaman bütün Çin yapımları 250'ye girer. Yani IMDb manipüle edilmeyince mi şüpheli oluyor? Çok anlam veremedim bu noktada. Yani ben IMDb'nin bu noktadaki algoritmasını ya da yaklaşımını doğru buluyorum. Stephen King'in kısa romanı Lev Tolstoy tarafından yazılan Tanrı Gerçeği Görür Ama Bekler adlı 9 sayfalık kısa öyküsü birçok olay örgüsüyle benzeşiyor. Her ikisi de işlemedikleri cinayetler nedeniyle hapse gönderilen adamlarla ilgili. Morgan Freeman'ın sinemada yükselişi bu filmden sonra başlar. Filmden bir sene sonra da Seven'da Dedektif Somerset rolünde olacak. Bu filmdeki hikaye anlatıcılığı sonraki dönemde
sonraki projelere de adım atmasını sağlayacaktır. Çok sayıda belgeselde sunum ve seslendirme yapacaktır. Tim Robbins'in boyu 1,96'dır. Tabi Morgan Freeman da 1,88 olunca boy olarak uyumlu görünüyorlar. Ancak diğer oyuncularla farkı belli olmasın diye bazı sahnelerde kamera hilesi kullanıldı. Tabii Tim Robbins'le uyumlu olsun diye Morgan Freeman'ın da boyu sebebiyle bir tercih edilmiş olabilir ama hepsinin de 1,90 olması mümkün değildi. Red'in Andy'nin mektubunu bulduğu ağaç Buxton, Maine'de değil, Ohio'nun Malabar Çiftliği Eyalet Parkı'nda. Belki gitmek isteyen olur diye söylüyorum ama sonradan okuduğum bir habere göre de bu ağacın bir yıldırım düşmesi sonucu devrildiği, artık orada olmadığı söyleniyor. Andy Alexander Duma'nın Dumas ya da Duma artık biliyorsunuz, bu da filmde bir ince espriydi. Monte Cristo Kontu'nun bir kopyasını okurken görülüyor. Roman haksız hapis ve intikam da dahil olmak üzere filmin sonu hakkında ipucu veriyor. Tabii ki bu romanı bilene. Yapım şirketi başlangıçta Andy Dufresne rolünde Tom Cruise'u ve Red rolünde ise Harrison Ford'u oynatmak istiyordu. Tabii kaçak filminde oynamış olması potansiyel aday haline getirmiştir. Oyuncu seçerken böyle bir durum var. Yani Harrison Ford'un kaçak filminde oynaması yapımcılara, yönetmenlere ideal oyuncu olduğunu düşündürüyor. Yani daha önceden mutlaka küçük de olsa benzer bir rolü taşıması gerekiyor. Yani örneğin Yüzüklerin Efendisi'ndeki Galadriel'in öncesinde yine böyle spiritüel ve büyü işleriyle uğraştığı bir rolü var bir filmde. Ya onun hani yine Yüzüklerin Efendisi'ne oturtulmuş bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz Galadriel de bir cadı karakterdi. Yani mutlaka eskiden bir filmde benzer bir rolü tecrübe etmiş olması tercih sebebi oluyor. Set gerçek bir hapishaneydi tabii ki burada. Çekimler için kullanılan yaklaşık bir asır önce açılmış olan Ohio Eyalet Islah Evi'ydi. Burası 1896'dan beri bir hapishaneydi ve Aralık 1990'da kapatıldı. Çekimlerin çoğu burada yapıldı. Ekip günde 15-18 saat çalışıyordu ve hapishane pek de konforlu değildi. Morgan Freeman sette çok fazla beyzbol topu attığı için de sakatlık geçirdi. Çekimlerin tamamlanması 9 saat sürdü ve Freeman her çekim için sürekli top fırlattı. Ertesi gün sete kolu askıda geldi. Shawshank'te Red'in genç bir adam olarak çekilmiş sabıka fotoğrafına ihtiyaç vardı. Bu yüzden Morgan Freeman'ın oğlunu babasının karakterinin dublörü olarak kullandılar. Yani o meşhur mülakat sonraki refüze yediği sahnedeki, dosyadaki o genç fotoğraf Morgan Freeman'ın oğlu. Filmde Andy ve Red'in büyük bir dostlukları var tabii ki. Bir sohbetleri sırasında Andy, Red'in lakabının kökenini sorar. İşte tam adı Alice Boyd Redding. Ancak Red yanıt olarak belki de İrlandalı olduğum içindir diye bir espri yapar. Filmde Red'i Morgan Freeman canlandırsa da orijinal romandaki karakter bir İrlandalı. Screen Rant'e göre Frank Darabont'un gönlü Freeman'ın başrolde oynamasından yanaydı ve bu küçük ayrıntıyı özellikle onun için değiştirdi. Yani aslında filmdeki hikayeye küçük bir vurgu yaparak, ne kadar hikayenin dışına çıkılmış olsa da filmde orada küçük bir vurguyla onu dile getirmiş oldu. Filmde sadece ilginç bir şekilde erkekler rol alıyorlar. Çok az, işte 2 karede kadın görüyorsunuz, belki 3 karede. Filmdeki kanalizasyon sahnesindeki pislik talaş ve suyla karıştırılmış çikolata şurubundan oluşuyormuş. Andy Dufresne adlı genç ve gelecek vaat eden bir bankacı arabanın içinde beklemektedir. Sarhoştur. Radyoda If I Didn't Care, yani umursamamış olsaydım adlı şarkı çalmaktadır. İşte oradaki şarkı sözleri yine onun oradaki yaşadıklarıyla da ilgili. İşte umursamamış olsaydım bu şekilde hisseder miydim? Eğer bu aşk değilse neden ürperiyorum? Ve başımı döndüren bu şey nedir? Kalbim yerinde hareketsiz durmasına rağmen. İşte aşktan canı yanmış bir adamı sarhoş, karşıdaki evi gözetler bir halde bu şarkıyla bize tanıtır film daha ilk sahnesinde. Andy'nin karısı onu bir golf oyuncusuyla içeride aldatmaktadır. Andy torpido gözünden silahını çıkarır, kurşunları içine yerleştirir, yalpalayarak arabadan çıkar ve eve doğru ilerler. Savcı Andy'yi sorgulamakta. Andy karısı ve aşığını öldürmediğini söylemektedir. Gel gelelim tüm ipuçları aksini göstermektedir. Andy o gece silahını kullanamadığını ve nehre attığını söyler. Kısacık mahkeme sahnesinde
savcı cinayetin Andy tarafından işlenmiş olabileceğini sağlam kanıtlarla mahkemeye hem de bize sunar. Hakim kararını açıklar. Andy Dufresne iki kişiyi öldürmek suçundan 2 kere müebbet hapse mahkumdur. Tabii yine orada olayın gerçekleşmesi sırasında silahın tekrar doldurulup ekstradan birer mermiyle 2 kurbana ateş edilmesi de orada yine bir vurguydu. 2 kere müebbet. Evet, hapishaneye geldiğinde bir hiç olan Andy, bankacılıkla ve devletin finansal politikalarıyla ilgili bilgisini kullanıp yararlı olmaya başladığında kendine özel bir yer ediniyor. Bir süre sonra müdürün muhasebecisi oluyor. Gardiyanların yüzbaşısı ilk bu mahkumların hapishaneye tahliyesinde, hapishaneye naklinde işte inen bir mahkum dilimizi biliyor musun diyor. Yani muhtemelen bu da o dönem Amerika'daki mültecilere vurgu yapılıyor. Belli ki oraya bir çok sayıda göçmen geliyor. Belki de o dönemden önce bu kadar bir göçmen akını yoktu. Varsa da işte çok böyle kitlesel olarak değildi. Ona bir vurgu yapılıyor anladığım kadarıyla. Yine tabii müdürle ilk görüşmelerinde 2 şeye inanırım. Disipline ve İncil'e. İkisini de burada alacaksınız diyerek aslında yaşanacak olayları baştan söylüyor. Bir sahnesinde arkadaşlarına içki ikram ederken ona içki ikram etmek isteyen arkadaşına işte ben içkiyi bıraktım diyor. Burada tabii alkol olarak evin önünde beklediği ve mahkum olmasına sebep olan durum yüzünden belki o alkolü almasa hiç belki hapishanede olmayacaktı. Artık o konuda bir suçluluk duyuyor. Tabii yine çatıyı onarma sahnesinde gardiyanın bir Amerikan vergi sistemini de eleştirisi var. Orada işte Sem amcanın ne kadar çok ona vergi kestiğini, var olan parasını tamamını kaybedeceği vurgusu yapılıyor. Yine bir sahnesinde işte hapishanede müdür Kurtuluş İncil'in içinde diyor. Andy cevap olarak evet efendim diyor. Tabii Andy'nin kastettiği İncil'in içindeki minyatür kazma. Kazmanın bulunduğu sayfa ise tabii ilginç bir şekilde Exodus yani Mısır'dan çıkış ayetini içeriyor. Bir bakıma kurtuluş vurgusu yapılıyor. Başka sahnede işte bitini temizle diyerek mahkumlar ilaçlanıyor. Yani hapishaneye gelenlerin her zaman ağlamasına da vurgu yapılıyor. Yani işte bahis oynamalarıyla da hapishanenin rutini olduğu güzel bir şekilde anlatılmış. Akabinde ilk ağlayanın dayaktan ölmesiyle adaletin tamamıyla oradaki memurların elinde olduğu ve bir kez daha vurgulanıyor. Her sahnesinde bir mesaj var. Tabii hepsini anlatmayacağım. Yani film aslında baktığınızda çok böyle sakin, sükun, çok sıradanmış gibi geçen ama sahneleri dikkatli izlediğinizde her bir sahnesinde bir mesaj olan film. Açıkçası çok daha böyle aksiyon filmlerine meraklı biri olaraktan beni bu kadar etkilemesi de şaşırtıcıydı. Demek ki iyi yapımlar olursa o sakin yapım bile yani illa böyle çok büyük bir müthiş efektler, işte arabaların patlayıp yanması, binaların havaya uçmasına gerek yok. Çok sakin bir film bile insanı etkileyebiliyor. Tabii Andy orada temiz yüzlü bir adam. Bir grup zorba, tecavüz etmek istiyor. Hapishane içerisindeki çeteleşmeye vurgu yapılıyor. Yani bir köşede cezanı sakince çekemiyorsun. Sinema salonunda yine işte Rita'nın sahnesi gibi basit bir sahnede bile mahkumların nasıl etkilendiği görülüyor. Islıklar çalınıyor falan. Andy'nin Red'e sorduğu işte malum Brooks'un şart tahliyesinden sonra intiharı var. İşte Red, Brooks'un ruh halini açıklamaya çalışıyor. Diyor ki buradayken önemli bir insan, burada eğitimli biriydi. Dışarıda bir kütüphane kartı bile alamaz. Ömrü hapishanede geçmiş olan biri olan Brooks'un dışarıda yapamayacağını anlayıp kendini asması ve işte bu duvarlar tuhaftır. İlk önce nefret edersin. Sonra alışırsın. Zaman geçtikçe dayandığın tek şey olurlar. Kurumsallaşmak budur şeklinde bir açıklaması var. Yani artık cezaevinin bir parçası oluyorsun. Çünkü ömrünün büyük bir kısmını orada geçirmişsin. Artık dışarıdaki hayat bambaşka geliyor ve sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilmez bir halde oluyorsun. Yine bir vurucu sahnesi vardı malum. Postayla gelen kitapların arasından çıkan plaklar ve müzikle özgür hissetme konusu. Red'in anlatısıyla işte kısa bir süre içinde olsa müzikle birlikte Shawshank hapishanesindeki herkes kendini özgür hisseder. O gün şarkı söyleyen 2 İtalyan kadının ne hakkında konuştuğu hakkında bir fikrimiz yoktu gibi bir cümle kullanıyor. Ama ona rağmen bu şarkıdan çok etkilendiğini ve müziğin gerçekten ruhunu hissettiklerine vurgu yapılıyor.
Yine bir sahnesinde işte hücre cezası sonrasında Andy diyor ki müziğin öyle bir gücü vardır ki onu sizden alamazlar diyor. Müzik buradaydı yani içimde. Müziğin güzelliği budur işte deyip hatta soruyor hiç müzik için böyle şeyler hissetmediniz mi diyor. İşte Red bu noktada diyor ki ben gençken mızıka çalardım. Zamanla ilgimi kaybettim. İçerideyken fazla bir anlamı yok diyor. Andy ise bana en çok burada anlamlı geldi. Unutmamak için ihtiyacım var. Unutmak mı? Dünyada taştan ibaret olmayan başka yerlerin de olduğunu. Bir şeyler vardır içinden alamayacakları ve dokunamayacakları bazı şeyler. O sana aittir. Ne yapsalar alamazlar. Ne hakkında? Umut diyerek Red'in umutlarının yeşermesini istiyor. Hatta Red'e mızıka ediyerek hayata karşı umutlarının devam etmesini istiyor. Ve yine bir işte diyaloglarında yine karısıyla ilgili vicdan azabı duyuyor o sıralar. Onu ben öldürdüm Red. Tetiği ben çekmedim fakat onu uzaklaştırdım. Bu yüzden öldü. Benim yüzümden. Davranışım yüzünden. Belki kötü bir koca olabilirsin ama bu seni katil yapmaz. İstiyorsan bu konuda kötü hisset ama tetiği sen çekmedin. Tabii hapishane demek farklı bir dünya demektir. Düzenin farklı olduğu, kapalı kapılar ardında apayrı bir dünya, kontrolü elinde tutanların yönetici, mahkumların ise yönetilen olduğu dünyada her ne kadar devlet tarafından konulmuş kurallar varsa da teftiş yetersizliğinden kaynaklı olarak bu kurallar sıkılaştırılabilir, esnetilebilir ya da göz ardı edilebilir. Yine bir sahnesinde oturduk ve güneş omuzlarımıza vururken özgür insanlar gibi içtik diyor. Yine burada özgürlüğe birçok sahnede olduğu gibi vurgu var. Tabii çok sayıda İncil mesajı barındırıyor. İşte müdürün yine bir sözü var. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Yine Andy'nin ne kadar kararlı ve istikrarlı bir kişi olduğu, kütüphane kurmak için eyalet meclisine 6 yıl boyunca mektup göndermesinden anlaşılıyor. Tabii cezaevi sürekli zihnin meşgul edilmeye ihtiyacı olduğu bir yerdir. Bu noktada Andy elinden geleni yapıyor. Filmin sonunda Alan Green anısına diyerek filmin adandığı bir kişi var. Bu kişi kimdir? Yani benim için de bir merak konusuydu. Alan Green, Esaretin Bedeli filmi yönetmeni. Alan Green, Esaretin Bedeli filminin yönetmeni Frank Darabont'un en yakın arkadaşlarından biriydi ve aynı zamanda Darabont'un menajeri olarak görev yapıyordu. Film endüstrisine olan ilgisi nedeniyle film çekimlerinde de aktif rol oynuyordu. Ancak film henüz tamamlanmadan önce Green AIDS hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Haliyle film ona adandı. Yani film hakkında ise genel yorumum şu. Olayların hapishanede geçmesi sadece bir tema. Asıl üzerinde durulan umut, özgürlüğün kıymeti. İnsanların hiçbir zaman sizden alamayacakları. Hayata karşı ne umudunuz varsa bu film ona vurgu yapıyor. Yine orada Red'in bir sözü var. Umut tehlikeli bir şeydir. Umut içerideyken insanı çıldırtır diyor. Ama filmin sonunda Andy ona diyor ki unutma Red, umut iyi bir şeydir. Belki de en iyisi. İyi şeyler asla ölmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim. Film hakkında sizin yorumlarınızı da öğrenmek isterim. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.